Havadisler kötü efendi Cemil. Nasıl kötü? Yoksa Şehzade Mehmet'i yakalayamadınız mı? Oraya gittiğimiz zaman bizi bekliyorlardı. Tuzağa düşürüldük. Zozan ve Ejder düştü. Ben canımı çok zor kurtardım. Bıçak Ali ve Şehzade kaçtı. Arkalarından koştum lakin... Demek Şehzadeyi yakalayamadınız. Yüce Efendi... Yabanım. Yabanım. Ne derdin var söyle bana. Söyle. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Kime kızdın be? Kızma be. Ne oldu be? Kime kızdın be? Bekri Efendi, Leyla Hanım Yenge Hazretleri. Buyurun. sana bu mektubu kim getirdi? Bir insan yavrusu. Güzel mi güzel bir çocuk. Peki mektubu verirken herhangi bir şey söyledi mi? Mektubu Leyla yengeye verir misin dedi. Ben de aldım geldim. Verdim. Acaba bu çocuğa mektubu kim verdi? Sen biliyor musun kimin verdiğini? İnanır mısınız? Ben aşık olduktan sonra ne yediğimi ne içtiğimi bilmiyorum. Kafamla düşünemiyorum. Kalbimle düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Tamam Bekri Efendi. O çocuk bir daha buraya gelirse mutlaka bana haber et, olur mu? Olur, olur. Siz rahatta kalın. En kısa zamanda haber geldi mi bir koşu gelirim. Allah'ım şükürler olsun. Leyla yenge, mektupta kötü bir şey yazmıyordur inşallah. Bekri Efendi, bunca kötü yaşanan şeyden sonra daha kötü ne olabilir? Çok haklısınız. Sizi görünce ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Büyük affınıza sığınırım. Lakırdı işte. Zor günler geçiriyoruz. Seni buraya gerçekten Mustafa abi mi gönderdi Ahmet? Doğru söylüyorsun değil mi? Ya vallahi Mustafa amirim gönderdi ama Allah ondan razı olsun. Niye? Seni görmeme vesile oldu diye. Beni görmek hoşuna mı gidiyor yoksa? Hem de nasıl. Ay, Çifte kumrular. Çok güzel olmuş. Gerçekten. Güvenliği müthiş sağlamışsınız. Ahmet, aslanım benim. Ulan elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik içeri. Öyle amirim. Efendim canım. Nihan. Babanın yaptığı o güvenlik zımbırtısını niye açmadın? çünkü Ne çünkü? ben unuttum. Amirim. Ortada bir suçlu varsa Nihan değil, o benim. Gerçekten mi Ahmet? Ben de senin aynı şeyi düşünüyorum. Ortada bir suçlu var. O da sensin Ahmet. Bak, Şehzade size emanet. Camı, çerçeveyi, bacayı, kapıyı, her tarafı kapatın. Babanın yaptığı güvenlik zımbırtısını da açın. Unutmayın. Tamam mı? Bak sakın, sakın. Şehzadem, bu gece görüşürüz inşallah. İnşallah Ali. Ahmet, en küçük bir hata istemiyorum. Bana güvenebilirsiniz amirim. Evet Ahmet. Evet. Ben de tam olarak bundan korkuyorum Ahmet. Bundan.
Bir şey arzu eder misiniz Şehzadem? Yok sağ ol. Şehzadeye boks maçında suikast yapacağımızı anlayan Mustafa'ydı. Ayrıca Şehzadeyi güvenli evde saklayan da o. Öyle değil mi Efendi Cemil? Çok haklısınız Yüce Efendi. Nasıl da düşünemedim. Neyi düşünemediniz Yüce Efendi? Mustafa hayatta olmalı Efendi Cemil. Bu olamaz, mümkün değil. Olabilir Efendi Cemil. Olabilir. Mustafa hayatta olmasa Şehzadeyi gizlendiği evden almaya Ali gelmezdi. Bu mantığa göre Mustafa hayatta olsa Şehzadeyi görmeye Ali değil, Mustafa gelirdi. Yanılıyorsun Efendi Cemil. Mustafa yaralı. Ameliyatta ölmedi. Ama hala yaralı. Şehzade ile konuşmak istiyor. Ama kendisi gidecek durumda olmadığından Ali'yi yollamış olmalı. Hadi gidiyoruz Efendi Cemil. Olan bitenle ilgili daha fazla malumat almamız lazım. Tamam da nasıl? İsterseniz gazeteye gidip Server'le konuşabilirim. Çok iyi olur. Ali geliyor. Mustafa, Farah. Hayırdır? Her şey yolunda mı? Sayılır kardeşim. Yoksa Şehzadeyi. Merak etme Mustafa'm iyi. Şehzadeyi almaya gittikten 5 dakika sonra bu kardeşlik teşkilatının fedaileri geldiler Şehzadeyi öldürmeye. Ali, Şehzade'nin nerede sakladığını sen, ben, o biliyordu. Ben de bunu anlamıyorum Mustafa'm. Bu şerefsizler nasıl öğrendiler yerimizi kardeşim? Ben çıkıyorum. Geç solundan. Mustafa yaşıyor Efendi Cemil. Çünkü Ali tek başına Şehzadenin bulunduğu yere gelmezdi. Ama Ali de kaçak. Pekala Şehzadenin yanına saklanmayı düşünebilir. Birlikte yakalanmak için mi Efendi Cemil? Hiç sanmıyorum. Evet, haklısınız. Bu durumlarda tek başına saklanmak gerekir ki biri yakalandığında diğeri ona yardım edebilsin. Bu durumda ortaya şu sonuç çıkıyor. Mustafa hala yaşıyor. Bunu anlamanın bir yolu var. Nedir Yüce Efendi? Eğer Mustafa hayattaysa mutlaka Leyla'ya hayatta olduğunu haber vermiştir. Böyle bir şey olsa Leyla bize haber verirdi. Kadınları hiç tanımıyorsun Efendi Cemil. Leyla Mustafa'ya aşık ve onun kaybetmenin acısını yaşadı. Eğer hayatta olduğunu öğrenirse bunu bizden saklayacaktır. Birazdan ne olduğunu öğreneceğiz. Unutma, Mustafa'yı bulursak Şehzadeyi de buluruz. Eğer Şehzadeyi bulursak onu ortadan kaldırabiliriz. Sultanın durumu nasıl paşa? Hala aynı Mithat. Bu durumda acil bir şeyler yapmak gerekir paşam. Çerkes Hasan'ın dünkü eylemi bütün hesapları alt üst etti. Sultan yanlıları bizim o kadar da güçlü olmadığımızı anladılar. Haklısın Mithat Paşa.
Bu durumda yapılacaklar sarih paşam. 1. Çerkes Hasan derhal asılmalı. Haklısın. 2. Ordu içinde sultan yanlısı olanlar bulunup derhal tasfiye edilmeli. 3. Sultan bir şekilde kılıç alayına çıkmalı ve meşrutiyeti resmi olarak ilan etmeliyiz paşam. Hepsinde seninle hemfikirim Mithat Paşa. İlk 2 madde zaten uygulanıyor. Çerkez Hasan'ı yarın mahkeme önüne çıkartacağız. Ordu içindeki sultan yanlılarının tekatüle sevki için çalışmaları başlattım. Ancak elimizi kolumuzu bağlayan tek bir şey var. O da sultanın durumu. Hekim efendi. Buyursunlar paşam. Sultanımızın durumunda bir düzelme gözlemlediniz mi hekim efendi? İnşallah bu tedavi kendisine iyi gelecektir paşam. Birazdan kendisine bir kez daha ceryan tedavisi uygulayacağız. Nasıl yaparsın bilmem ama bu dediğini bir an önce yap Kapolyon efendi. Baş üstüne paşam. Yüce Efendi'nin Mustafa'yı öldürmesine yardım etmem. Ona Mustafa'nın yaşadığını söyleyemem. Asla. Konuşmamız gerek. Önemli bir mesele var. Acele et. Eyvah. Efendi Minoş Mustafa'nın yaşadığını biliyor. Dediğine göre Ruhi Paşa ile Çerkez'i oradan çıkarmak için en az 5 adam gerekiyor. Doğru Mustafa. Ama bu iş 2-3 kişiyle de hallolabilir. 2-3 kişi az değil mi? Hapishanenin arka duvarına düşük tesirli bomba koyarsak patlamadan sonra herkes oraya toplanır. Siz de 2-3 kişiyle girip onları çıkartabilirsiniz. Olabilir gibi gözüküyor ama... Sence olur mu Mustafa? Olur. O zaman olur. Dışarıya çıktığınızda en az 4 atın çektiği bir arabaya ihtiyacınız var. Bir an evvel oradan uzaklaşabilmeniz gerek. Ben o zaman adamları toplamaya başlayayım kardeşim. Umarım ikisi için de geç kalmamışızdır. İnşallah. Ali. Sultanımız nasıl? İyidir inşallah Mustafa'm. Teşhis hala devam ediyordu. Sağlığı saati yerindedir inşallah. İnşallah. Ben gideyim kardeşim. Olanlar akıl alır gibi değil. Haklısınız Feriha Hanım. Bir yüzbaşının konak basıp hükümet üyesi koca paşaları öldürmeye cesaret edebileceği kimin aklına gelirdi? Hiç kimsenin Feriha Hanım. Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Zaten bu sebep yüzünden bu denli güvenlik zafiyeti olmuş olmalı. Haklısınız. Çerkez yüzbaşıyla eski istihbaratın başı Ruhi Paşa aynı hapishanede tutuluyor değil mi Server Bey? Siz belli ki 2 gündür evden dışarı çıkmıyorsunuz Feriha Hanım. Ruhi Paşa'nın yüzüğüne sakladığı zehri içmek suretiyle canına kıydığını Sağır Sultan bile biliyor. Çerkes Hasan'a gelince, o da hapishanede değil, hastanede. Yarınki mahkemeye çıkabilmesi için hayatta tutmaya çalışıyorlar.
Yüce Efendi. Leyla kızım, seni böyle acını yaşarken çağırmak istemezdim. Ama sormak istediğim mühim bir şey var. Sizi dinliyorum Yüce Efendi. Mustafa'nın yaşayıp yaşamadığı hakkında ne bildiğini merak ediyorum. Mustafa'nın yaşayıp yaşamadığı hakkında mı? Evet. Cevabını bildiğiniz bir soruyu neden bana soruyorsunuz Yüce Efendi? Mustafa öldü. Mustafa'nın yaşadığını düşünüyorum Leyla. Ben zannetmiyorum. Benimki sadece bir duyum. Acaba hakkında bir bildiğin var mı diye merak ettim. Yok. Peki, gidebilirsin. Anladı. Mustafa'nın yaşadığını anladı. Tahminimde haklıyım. Mustafa yaşıyor. Sanırım her zaman olduğu gibi yine haklısınız Yüce Efendi. Haklıyım. Leyla'nın peşine birini takmamı ister misiniz? Hayatta olduğunu biliyor dedim. Nerede saklandığını biliyor demedim Efendi Cemil. Peşine boşuna adam takmayın. Mustafa'yı yakalamak için Leyla'ya ihtiyacımız yok. Çünkü Çerkes Hasan yaşıyorsa Mustafa onu kurtarmak isteyecektir. Tek yapacağımız beklemek. Ama Mustafa yaralı dediniz. Öyleyse Çerkez Hasan'ı kurtarmaya gelemez. Öyle değil mi? Ali'yi yakalamak demek, Mustafa'yı yakalamak demektir Efendi Cemil. Ayrıca maksadımız Şehzade Mehmet'i bulmak. Bunu unutma. İstanbul'daki elçimiz efendim Sabık Sultan'ın kayınbiraderinin dün kabine toplantısını bastığını, Serasker Avni Paşa ile birlikte Harciye Vekili Raşit Paşa'yı da öldürdüğünü bildirdi majesteleri. Osmanlı artık ölüyor beyler. Hasta adam ölüyor. Önemli olan kimin kollarında öleceği. Haklısınız efendim. Haklısınız majesteleri. Osmanlı bizim kollarımızda can vermeli. Artık Balkanlarda hadisesiz bir tek gün geçmemeli. Sırpları, Bulgarları, Rumları sürekli kışkırtacaksınız. Osmanlı Balkanlarla uğraşmaktan nefes alamamalı. Çünkü imparatorlukları yıkılırken en büyük payı bizim almamız lazım. Kraliçem, Ruslar bu fırsatı kaçırmaz. Ve Rus-Osmanlı savaşı patlar. Bu durumun yarattığı fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Osmanlı'nın en zayıf hali ortaya çıkacaktır. Alabildiğimiz kadar da taviz almalıyız majesteleri. Evet, Thomas haklı majesteleri. Ruslar şu saatten sonra Osmanlı üzerine aç köpekler gibi saldıracaktır. Yapmamız gereken tek şey Osmanlı'dan yana gözükmek. Bu sayede Osmanlı topraklarının çoğunu kendi kontrolümüz altında tutabiliriz.
Onca şey varken neden? Oğlunu kaybetti. Adam oğlunu kaybetti. Bu devletin bekası için. Ben suçlu muyum? Değilim. Yapacak onca şey varken neden? Oğlunu öldürdüğüm için kendimi suçlu hissetmeli miyim? Değilim. Ben oğlu olduğunu bilmiyordum. Bilseydim. Bilseydim. Ben oğlu olduğunu sizden öğrendim. Mustafa. Adam istihbaratın başındayken darbe yapılmasını engelleyemedi. Bu ona ağır geldi. Kimse seni suçlamıyor. Sen de kendini suçlama. Bilseydim. Yine yapardım. Bu gece söylediğim saatte söylediğim yerde olun Ragıp. Silahla gelin aslanım. Tamam amirim. Miloş Mustafa'nın yaşadığını biliyor. Ama nerede olduğunu bilmiyor. Bilse beni çağırmazdı. Bekle efendi. Sana bu mektubu kim getirdi? Bir insan yavrusu. Güzel mi güzel bir çocuk. Acaba bu çocuğa mektubu kim verdi? Sen biliyor musun kimin verdiğini? Kızım aşk olsun. Neden Bekri Efendi'yi yanına almadan gittin? Gerek yoktu dadıcığım. Hastaneye gidip geldim. Olur mu kızım? Rahmetli Mustafa oğlum Bekri Efendi'ye emanet etti seni. Haklısın dadıcığım. Bundan sonra hiçbir yere Bekri'siz gitmeyeceğim, tamam mı? Tamam kızım, sağ ol. Dadıcığım, ben biraz yorgunum. Odama gidip yatayım. Tabii kızım, tabii. Git dinlen. Ali'dir. Mustafa. Haberleri iyi kardeşim. Mustafa. Mustafa'm konuşsana. Bir şey mi oldu kardeşim? Başımız sağ olsun. Ne?
Nuriye Paşa. Nasıl? Yüzündeki zehri içmiş. Böyle yaparsanız Çerkez Hasan'ı da kurtaramayacaksınız. Farah haklı Mustafa. Çerkezi hapishaneden hastaneye aldılar. Plan boşa gitti ama iş daha kolaylaştı. Öyle görünüyor. Çerkez'i yarın mahkemeye çıkaracaklar. Ve muhtemelen idam kararını da yarın verecekler. Ne yapıp edip bu işi bu gece halletmemiz gerek. Haklısın Mustafa. Bu iş bu gece ne yapıp edip hallolacak kardeşim. Sen hiç merak etme. Çerkez Hasan'ı idam etmeden kurtaracağız. Çerkez Hasan'ı muhakemeye çekecek kadıyı seçtik. Çerkez'in durumu nasıl? Mahkemeye çıkabilecek durumda. Paşam, Çerkez Hasan'ın silah arkadaşlarından bir grubun hastaneye baskın yapıp onu kurtaracağına dair istihbarat aldık. Ne duruyorsunuz? Tutuklayın hepsini. Emredersiniz paşam. Hasan'ım. Nasıl kıydılar sana? Devam. Unut beni. Ablamla sultanımızın intikamını aldım. Hak yolunda şehit oluyorum. Ölsem de gam yemem artık. Bedam. Unut beni. Ne oluyor burada? Paşam, nişanlısı. Son bir kez görüşmek istediler. Defol kadın buradan. Kadın, çık dışarı diyorum sana. Kime diyorum ben ya? Kime diyorum ben? Kadın, dışarı çık. Dokunma lan nişanlıma. Gel buraya. Alın çıkarın şunu dışarı hadi. Gebertirim lan seni. Gebertirim lan! Gebertirim lan sizi. Nişanlısı mı kaldı be Hasan Yüzbaşı? Kim bilir sen öldükten sonra kimin karısı olacak? Gebertirim lan seni! Gebertirim lan seni! Gebertirim lan seni! Gebert.
Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun. Ali. Dikkatli ol. Eyvallah. Şehzadem, hazırsanız çıkabiliriz. Çıkalım Ahmet. Seyfettin, amirim. Hep sen mi kafamıza silah dayayacaksın oğlum? Bir kere de biz dayayalım ha? Aslanım benim. Seyfettin. Buyurun. Plan değişti. Çerkez Hasan hastanede. Öyleyse baskını hastaneye yapacağız. Öyle de... Orada ne kadar asker var bilmiyoruz ki. Ancak baskın esnasında öğreneceğiz. Haklısınız amirim, haklısınız. Körlemesine baskına gideceğiz desenize. Çerkes Hasan gibi birini hastanede tuttuklarına göre fazlasıyla adamları var demektir. Seyfettin. Bu baskından geri dönmemek de var kardeşim. O nasıl söz amirim? Ben Mustafa amirimle sizin için gözümü kırpmadan ölüme giderim. Siz yeter ki bana yürü deyin. Gözümü kırpmadan ölüme giderim, düğüne gider gibi. Seyfettin. Baskın esnasında dışarıda emniyet alacaksın. Basmine. Çok önemli Seyfettin. Peki amirim. Ragıp! Ateş! Ulan bir işin adamı diyorum be. Kimse sağ kalmayacak. Gebertin hepsini. Ateş!
kimseyi geçirme! Ateş! Yakup! Koş! Çerkez. Gidiyoruz. Koşun lan koşun! Arkadaki odalara sıkıştı! Sen gir, arkadan sarsın! Geç oraya geç! Ali! Senin için geliyorum! Hadi! Koş koş! Beni delirtecekler. Ulan bir işini yapın lan! Bir işini yapın lan! Geberin lan! 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 Sen beni uyarmıştın Mustafa. Bu olanları önceden gördüğünü söylemiştin. Hatta darbenin geleceğini bile haber vermiştin. Lakin hiçbir şeye engel olamadık. Evet. Olamadık. Ama bundan sonra olacakları biz belirleyebiliriz. Nasıl? Devletin ve askerin arasında hala amca sultanımı destekleyenler var. Onlar benim arkamda toplanacaktır. Doğru söylüyorsunuz, öyle olacaktır. Ama devlet ve ordu içinde tasfiyeler başladı. Amca sultanınıza sadık olan herkes teker teker ya tekavüde ayrılıyor ya da cezaevine gönderiliyor. Yine de daha hızlı hareket edebilirsek darbecilere karşı direnebiliriz. Bu Çerkez Hasan olayı da hükümetin içinin aslında ne kadar kof olduğunu gösterdi bize. Ortalık it köpek koyunuyor. Dikkat et yaban. Şaka yaptım mı lan şaka? Aman ha. Gözünü seveyim. Leyla'ya, Tadı'ya iyi bak. Yoksa kulaklarından çekerim. Ne güzel adamsın lan sen. Önümüzde bir seçenek daha var Mustafa. Nedir şehzadem? Abimiz Murat'ın hali malum. Bugün Server Bey'le görüştüm. Abiniz akli dengesini tamamen yitirmiş şehzadem. Bu durumda böyle bir padişahla ülkeyi daha ne kadar idare edebilirler sence? Kılıç alayını yapacak kadar toparlasalar... ondan sonra abinizin bu hali onların işine bile gelebilir. Haklısın. Ama abimin durumunu 7 düvel biliyor. Osmanlı tahtında akli dengesi bozuk bir padişah olduğunu bilen Rusya...
bizimle barışı devam ettirir mi sence? Ettirmez. Evet, ettirmez. Er geç Osmanlı'ya savaş açar. Doğru. Kukladan farkı olmayan bir padişahla yönetilen Osmanlı'ya Rusya savaş açıyor. Bu durumda İngilizler istedikleri her şeyi koparamazlar mı? Koparırlar şehzadem. Bu millet bunu kabul etmez. Yürütemezler. Yönetemezler. Belki de bundan sonra sizinle uzlaşmaya gideceklerdir. Bu hengameden sağ salim kurtulabilirsek. Merak etmeyin. Canımız pahasına bile olsa sizi sağ salim çıkaracağız. Hükümetle uzlaşmamız icap edebilir Mustafa. Anlamadım. Anlatacağım. Aklımdaki planı tek tek anlatacağım sana. Ali'dir. Mustafa! Tuzak kurmuşlar kardeşim. Adamların çoğunu öldürdüler. Baskına gelenlerin çoğunu öldürdük Yüce Efendi. Ya Ali? Onu yakalayabildiniz mi? O elimizden kaçtı. Size kaç kere söyledim. Gerekirse Çerkes Hasan'ı kurtarsalardı. Ama Ali'yi yakalasaydınız. Bizim için kilit isim Ali'ydi. Ali olmadan Mustafa'ya, Mustafa olmadan Şehzade'ye ulaşamayız. Lakin Yüce Efendi... Sus! Yıkıl karşımdan. Bu kadar beceriksiz herifi biz nasıl bir araya getirdik Efendi Cemil? Ne deseniz haklısınız Yüce Efendi. Mustafa'yı bulmak için geriye bir tek Leyla kalıyor. Keşke seni dinleyip Leyla'nın peşine bir adam taksaydık. Merak buyurmayın. Ben Leyla'nın peşine çoktan bir adam taktım Yüce Efendi. Bravo Efendi Cemil. Bu kadar aman arasında etrafımda akıllı birinin olması çok sevindirici.